arkadaşlar, bugünkü videomda kat detaylarıyla ön plana çıkan en kolay tığ işi anahtarlık yapılışını anlatacağım. Anahtarlığın yapılışında pembe koton iplik ile 2.20 milimetre tığ kullanacağız. Anahtarlığın yapılışına ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 11 zincir yaparak başlayalım. İkinci zincirden başlayarak sıra sonuna kadar 10 tane sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk sık iğnenin tepesinden başlayarak yan yana 10 tane sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. İkinci sıradaki işlemleri tekrar ederek toplam 5 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Beş sıra yaptıktan sonra bir zincir, deseni çevirelim. İlk sık iğnenin tepesinden başlayarak yan yana 5 tane sık iğne yapalım. Bir zincir, deseni çevirelim. İlk sık iğnenin tepesinden başlayarak yan yana 5 tane sık iğne yapalım ve bu 5 sık iğne sırasını toplam 6 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Yan yana 10 tane sık iğne sırasından toplam 5 sıra yaptık. Yan yana 5 tane sık iğne olan sıradan ise toplam 6 sıra yaptık. Başlangıç zincirinden sonra 11 sıra elde ederek L biçimi bir desen oluşturmuş olduk. Burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek bir tane daha parça oluşturalım ve iki parçanın ön yüzleri bize bakacak vaziyette üst üste koyalım. Şimdi tüm kenarları birleştireceğiz. Yapmaya devam ettiğimiz L biçimindeki deseni alta alalım. Önceden örmüş olduğumuz deseni üst noktaya alalım ve karşılıklı ilmekleri kullanarak sık iğne ile birleştirelim. Şimdi kalbin uç noktasındaki köşeye gelene kadar sık iğne ile birleştirmeye devam edelim. Öndeki ve arkadaki parçanın köşesine 2 tane sık iğne yapalım. Sonraki köşeye gelene kadar yine karşılıklı ilmekleri kullanarak birleştirme yapmaya devam edelim. Bu noktada 1, 2, 3 ve 4 tane kalbin kenarlarında bulunan köşeleri birleştirirken öndeki ve arkadaki ilmekleri kullanarak kayma dikişi yapalım. Daha sonra kenar ilmeklerinde sık iğne ile birleştirmeye devam edelim. Dört tane sık iğne yaptım. Bakın tam köşe noktaya geldim. Öndeki ve arkadaki ilmeği birlikte alarak tekrar kayma dikişi yapalım. Bu noktaya gelene kadar sık iğne ile birleştirmeye devam edeceğiz.
Tam köşedeki iç noktayı da aynı şekilde sık iğne ile birleştirelim ve bu noktada elyaf dolgusunu yapalım. Şimdi kaldığımız yerden sık iğne yardımıyla birleştirmeye devam edelim. İsterseniz bu alanda son kez elyaf dolgusu yapabilirsiniz küçük alan içerisinden. Tam köşe noktaya geldiğimiz zaman öndeki ve arkadaki ilmeği kullanarak tekrar kayma dikişi yapalım. Ve sıra sonuna kadar sık iğne ile devam edelim. İlk yapmış olduğumuz sık iğne ilmeğinin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir ve altta yapmış olduğumuz tüm sık iğne ve kayma dikişi ilmeklerinin tepesine bir zincir kayma dikişi, bir zincir kayma dikişi yaparak kalbin etrafını çevreleyelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yapalım. Bir miktar ip bırakarak ilk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım ve daha sonra anahtarlık klipsini takalım. Anahtarlık klipsini kalbin istediğiniz noktasından monte edebilirsiniz arkadaşlar. Ben buradaki çukur alandan takacağım ve ipi kalbin iç kısmından yukarıya doğru taşıyacağım. Evet, böylelikle anahtarlığında tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Sevdiklerinize hediye fikirleri olarak da değerlendirebileceğiniz gayet güzel bir el yapımı proje oldu. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.